Merhaba, ben Zeynep Soylu. Dopamin Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size kombin önerilerinden bahsedeceğim. Moda akımlarını anlatacağım. Sonrasında sokağa çıkacağız hep birlikte. En fazla aldığım sorulardan bir tanesi de abiyeyi nasıl kombinleyeceğiz ya da alakasız parçaları nasıl bir araya getirip daha iyi görünebilirim oluyor. O yüzden şimdi size bunlardan biraz bahsedeceğim. Aslında elbisedeki ya da kıyafetlerdeki detaylarda olan taş işlemelerini abiye bir parçayla birlikte birleştirdiğinizde çok fazla görüntüden uzaklaşmamız lazım. Bunun iyi bir orantısını kurgulamamız gerekiyor. Size örneklerle devam ediyorum. Gördüğünüz gibi üstünde bir adet bulunan taşlı ceketimiz var. Onun kesiminin kısa olmasından dolayı içinde aslında saten parça uzun bir elbise kullanabiliyorum. Bunu da deri uzun bir çizmeyle birlikte birleştirdiğimde aslında o şık havayı biraz daha sporlaştırmış oluyoruz. Burada kafalar karışıyor bazen. Her şeyi üst üste koyuyoruz. Çok fazlaca taşlı kıyafeti, desenleri bir arada kullanmaya çalışıyoruz. Ama burada sporlaştırmamız bir parçayı taşlı bir ürünle birlikte dengelemek en önemli şeylerden bir tanesi. 2024 koleksiyonlarında büyük moda evlerinin çok fazla deseni, detayları birleştirdiğini görüyoruz. Aslında alakasız parçalar bir araya geliyor. Bunu nasıl kombinleyeceğiz ve bir uyum yakalayacağız? Bu önemli noktalardan bir tanesi. Ne kadar sporsak o kadar şıklaştırabiliriz. Ne kadar şıksak o kadar sporlaştırabilmenizin bir dengesini kurgulamamız gerekiyor. Biz aslında şu ana kadar tabu olarak sunulmuş sanki hep stilettoyla uzun abiye elbiseleri giymemiz gerektiği algısı oluşturucu. O hiç alakası yok. Hatta spor bir ayakkabıyla kombinlemek ya da belki uzun bir çizmeyle kombinlemek şık elbisenizi çok daha cool bir havaya sokabilir. Bu kombininde de saten şık bir elbiseyi en sevdiğim Michael Moss'la birlikte kombinledim. Ayağıma da botlarımı giydim. Tamamen hazırım geceye. Çok şık bir davete bu şekilde bile katılabilirim. Tamamen fark yaratacağınız bir kombin. Sizin için en aykırılık modada sevip sevmediğiniz ne olabilir? Ondan da bahsedelim istiyorum ki bir sonraki bölüme size de bu konuları açıklayayım tek tek örneklerle. Şimdiki inceleyeceğimiz stil ise Off Duty. Bu stilin en önemli özelliği ofisten çıkmış bir görünüm sağlıyor. 2000'lerin başında gördüğümüz o seksi ve kemik gözlükler geri geldi diyebiliriz. Bu trendin en önemli özelliklerinden bir tanesi de seksi görünüm sağlamak. Bunu blazer'ınızla birlikte bir de kaya etekle birleştirebilirsiniz. Üstüne dizüstü çoraplarla birlikte de stilettolarınızı tamamlayabilirsiniz. Bu trendde en önemli şeylerden bir tanesi de eforsuz şıklığınızı geceye devam ettirebilmek. Hem seksisiniz hem de rahat bir görünüm sağlıyorsunuz. Gözlüklerinizi taktınız, geceye hazırsınız. Peki bu görünümün ince tüyoları nelerdir derseniz, dizüstü çorabınızı stilettolarla birleştirip kalem eteğinizi ve blazerınızı giyiyorsunuz. Son olarak da gözlüğünüzü takıp geceye devam ediyorsunuz. Burada kombinlerinizi yaratırken renklere yine dikkat etmeniz gerekiyor. Bordo ruj ve eyeliner make-up önerilerine en önemli şeylerden bir tanesi. Aslında bu adımla en iyi temsil eden markalardan bir tanesi de Prada oldu. Sezon defilesinde Prada'nın bolca off-duty akımına yönelik looklar gördük. Bunu da kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Günlük hayatınıza yansıtabilirsiniz. Bu adımlar sadece etekler olarak düşünmeyebiliriz. Tamamıyla formal bir look yarattığınızda da takım elbiselerle birlikte de bu görünümü sağlayabilirsiniz. Peki siz off-duty akım hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bekliyorum. Sizi bugün ışıl ışıl bir dünyaya davet ediyorum. Winkemarefe'de yeni açılan In the Mood for Love mağazasındayım. Harika şeyler var. Hepsini yakından inceledim. Sizin için de hemen bir seçim yaparak başladım. In the Mood for Love'ın imzası haline gelen payetlerin her halini görebilirsiniz. Burada rengarenk ben kendimden geçtim. Büyük kalpler attım.
İlk seçimim size In the Mood for Love'ın yaz koleksiyonundan bir parça giydim sizin için. Bunu gündüzden geceye en sevdiğim konsept. Devam ettirebilirsiniz. In the Mood for Love'ın yaz koleksiyonunda çok fazla keten detay da görüyoruz. Ve payetleri gündüzden geceye geçişini aslında büyüklü küçüklü olmasına bağlayarak koleksiyona yansıtmışlar. Gündüz daha küçük payetlerle oluşturduğumuz kombinleri çok daha büyük ışıl ışıl payetlerle geçiş yapabiliriz. Koleksiyonda en sevdiğim detaylardan biri de rengarenk her türlü paleti bulabilmem oldu. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum size. Bakın, tam anlamıyla star bir parça. Gerçekten star. Çünkü blue jeans'inizi giydiğinizde üstündeki detaylarla gene en sevdiğimden bahsedeceğim. Gündüzden geceye çok rahatlıkla geçiş yapabiliyorsunuz. Büyük aksesuar parçalarıyla gerçekten jean'e başka bir form verilmiş. Ben bunu çok beğendim. Favorilerimin ilki. Koleksiyonda turuncular, sarılar, içinizi kıpır kıpır yapan renklerin yanı sıra bir de benim en sevdiğim mavi tonundaki taraftayım. Bu elbise de payetlerin güzel kullanımı ve gene gündüzden geceye ayakkabı farklılığıyla, aksesuar değişimiyle kullanabileceğiniz ikinci favori. İlk detaylarla işlenmiş bu asimetrik formda beğendiğim bir parça oldu. Bunu size göstermek istiyorum. Bu parçayı beyaz bir tişört ve sneakerlarla da tercih edebilirsiniz. Gündüzden favorilerimi seçtim. Şimdi geceye ışınlanıyoruz. Şimdi de kendinizi tam bir deniz kızı gibi hissettiğiniz bir kombinin içindeyim. Payetler, pullar akşama doğru daha fazla büyüyor demiştim size. Renklerle de birlikte burada koleksiyonun diğer parçalarından da siyah beyaz temasından biraz daha çıkıp ben kendimi daha böyle rengarenk bir elbisenin içine attım. Biraz daha seksi görüneyim istiyorsanız küçük dokunuşlarla, küçük yırtmaçlarla, degrade yakalarla birlikte de aslında tamamıyla hem şık hem de muhteşem görünüyorum. Payetleri aslında daha fazla kış koleksiyonlarında görüyor gibiydik ama yeni dönemde rengarenk kullanımla da görebiliyoruz, siyahları da özellikle. Ben küçük mini payetleri de tercih ediyorum fazlasıyla. Bir de yaz dönemi geldiği için düğünlerde de tercih ettiğimiz fazlasıyla bu Charleston etekleri görebiliyoruz. Bunun da en sevdiklerinden bir tanesi. Hem de dans ederken tüm gözler sizin üstünüzde olabilir. Elbiselerin yanı sıra da aslında günlük hayatınıza yeni adapte edebileceğiniz güzel ürünlerden bir tanesi. Hem böyle dökümlü bir kesim hem de sweatshirt gibi de görünüyor. Aslında şıklığınızı yansıtabileceğiniz bir parça. Siz de bu ışıltılı dünyayı ziyaret etmek isterseniz Mim Kemal Ötke'deki mağazaya bekleniyorsunuz. Bu arada sizce trend akımları konuştuk. Bunu da yanlışları, doğruları, iyileri, kötüleri paylaştık. Şu görüntüden çok tiksiniyorum dediğiniz şeyleri ya da buna bayılıyorum dediğiniz trendleri yorumlara bekliyorum. Orada buluşalım. Bakalım.